Merhaba, bugünkü videonun konusu algı yönetimi. O kadar çok istediniz ki ve öyle harika bir konu ki tarihiyle gireceğiz. Almanlar, Hitler, ABD, Hollywood sineması, sigara şirketleri uçacağız. Ama önce intro, ondan sonra beraberiz. Hoş geldiniz. Şimdi algı muazzam bir olay. Böyle hani 5-10 dakikalık bir YouTube videosu değil aslında. Uzun alacağız o yüzden. Ders gibi düşünün. Çünkü üniversitede 2 yıl anlattığım bir konu, bayılıyorum. Birincisi, algı dediğimiz şey nedir? Onu düşünelim. Sonra nasıl kandırılır, nasıl yönetilir? Algı 5 duyunuzun hissettikleri. Yani bu bardağa şu anda mesela dokunma isteği var elinizde. O parlak bir şey ama nasıl? O algı, görmek, boyutlarını bilmek. Normalde şu bardağı birine anlatabilir misiniz? Yani Süpermen deseni var bir bardak ama şekli de Süpermen'e benziyor gibi. Bunu sinema aldatabiliyor. Yani siz işte 3D kabinler, 5D kabinler var. Alışveriş merkezlerinin yerine saçma sapan yazıyor 10D. Ne 10D ne? Kokuyu mu sokacaksın bir yerden? Hayır. Ama o seni aldatıyor. Tabii ki bu arada beyin o kadar aptal değil. Yani hareket etmediğin zaman hareket ediyormuş hissi vermesi ve perdede de garip şeyler olması beyni rahatsız ediyor. Beyin de bir süre sonra ya kendini korumak istiyor ki gözlerini kapatmak, uyku gibi, ya da beyinle ilgili özel video işleyeceğiz, ya da senin çeşitli duygularını tahrik ediyor ki ayrıl, kusma isteği vesaire gibi. Geçtik. Algı bu. Şimdi algı yönetimi nerelerde kullanılıyor? 1920'lerden beri de kullanılıyor bu arada ticari olarak ama satışta, pazarlamada, reklamcılıkta, halkla ilişkilerde, siyasette ki sporda da kullanılıyor da geçtim. Bunların tamamında algı yönetimi kullanılıyor. Yani halkın yönetilebileceği her yerde. Bizim istediğimiz şey bunun teknikleri. Videonun sonuna doğru geleceğiz. Ama biz algı yönetimini bir insana bir şey yaptırmak için kullanırız. Bir insana bir şey nasıl yaptırırsın? 3 şekilde. 1. Bedelini ödersin. Yani para verirsin, işte altın külçesi verirsin, ona bir iyilik yaparsın, onun sana borcu vardır falan filan. Bu 1. 2. Zorla. Kölelik, şantaj vesaire vesaire. 3. İkna ederek kendisi de isteyecek gönüllü olarak. Yani senin gönüllü kölen olacak. Kölelik belki biraz ağır ama ikna edeceksin. Bütün bu söylediğim 3 yöntemin içerisinde en önemlisi bu. Çünkü sorun yok. Sen onun algısını yönlendiriyorsun. O senin satın almanı istediğin şeyi satın alıyor. Peki biz algı yönetimi için ne araçlar kullanıyoruz? 7 tane araç var. Birincisi beden dili. İkincisi etkili iletişim. 3 reklamlar, ikna teknikleri, algı mühendisliği. Bak algı mühendisliği tek başına büyük bir süreç. Bir yandan bilgisayardan kontrol ediyorum. Hem süreyi takip edeyim hem de ders içeriğime bakıyorum. Hitabet ve sunum. Sunum da öyle bir şeydir ki bir insana şu konuştuğunun ötesidir. Rakamlar gösterirsin, rakamlar sunarsın. Algının en büyük başarısı rakamlardır. Örnek, bir alışveriş merkezine gidersin. Der ki işte pankartlar, şeyler, reklamlar. 2 al bir bedava der. İlginç. 2 tane alıyorsun, bir tane bedava veriyor. Harika değil mi? Yani 3 al, 2 öde. Ya da der ki sana ikincisi yarı fiyatına. Şimdi bunlar aslında aynı yere geliyor. Yani ikincisi yarı fiyatına ne demek? Birincisi 10 liraysa, ikincisi 5 liraysa 15. %50. Aynı prensiple 2 tane aldın, 20 lira ödedin, üçüncünün parasını ödemiyorsun. Aynı mı? Yorum bölümüne yazarsın. Aynı mı bu ikisi? Bakalım aynı mı? Matematiğiniz nasıl? Devam edelim. Şimdi algı olayının geçmişine gideceğiz. Çok gerilere. Çok gerilere gittiğimiz zaman ilk algıyı yöneten insan Hasan Sabah. Alamut Kalesi. Bir kitap ki oku. Haşhaşinler, Assassin's Creed oyununu oynayanlar bilir. Oradan geliyor. Hasan Sabah din üzerine, İsmail Tarikatı falan çok uzun hikaye oralara girmeyeceğim. Din üzerine bir dünyayı şöyle bir geziyor. Yani Anadolu'yu falan, Fars dönemini. Sonra gidiyor kendisine güzel bir kale buluyor. Tepe buluyor, dağ buluyor. Hasan Sabah öyle zeki bir adam ki suyu bu Arşimet burgusuyla vesaire kalenin tepesine çıkarıyor. Dağın hemen arkasında bir cennet oluşturuyor kendisine. Sahte cennet tabii. Ve çul, çapulcu böyle garip garip insanlardan sonra normal insanlar da kendisine
ben sizi cennete gönderiyorum diye inandırıp kendisi için ölmeye razı ediyor. Algıyı nasıl kandırıyor? Uyuşturucuyla. Afyon maddesi, haşhaş. Tabii ki insanları bunu içirip sonra dağın arkasındaki sahraya diyelim götürüp orada insanları cennete götürdüğünü sanıyor. İlk algı burada başlıyor. Sonra tabii ki cihat dönemi, Haçlı seferleri, burada bir algı yönetimi var. Cennetten yerler satılması vesaire vesaire. Bunlar sık bildiğiniz şeyleri anlatmayacağım. Geldik 1920'ler, 1930'lar, 40'lar, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Şimdi Amerika ve Hitler, Almanya'sı o kadar algı yönetimini kullanmış ki inanılmaz kitaplar çıkıyor. Yani bir Kanada'dan gelen bir kitap vardı. Şöyle bayılmıştım algı yönetimi pazarlama üzerine. Şöyle bir kere mesela Hitler 2. Dünya Savaşı dönemine, kendi dönemini çok başarılı kullanmış bir adam. Neler yapmış? 1. Halka ucuza radyo satmış. Bedava dağıttığı yerler bile olmuş. Sebep? Radyo propaganda aracı. 2. Hitler 180 milyon dolar harcayıp 1940'larda Titanic'i çekmiş. Titanic filmi ya. Bu arada Titanic filminin çevirmesi, Gobel vesaire çok uzun bir hikaye. Set sürekli taşınıyor, film gecikiyor, birinci gemi mahvoluyor, ikinci gemiyi hazırlıyorlar. 180 milyon dolar öyle çıkıyor. Filmin yönetmeninden sorumlu olan kişi ki askeri birisi Hitler'den ödü kopuyor bunları duyacak diye. Ama bu da ayrı hikaye. O koskoca Titanic'i ve dahilinde 40'ın üstünde film çekiyorlar. Halkı yönetmek için kullanıyor. Kolay mı koskoca bir kıtayı savaşa razı edip kendi yanında, kendi karşısında vesaire vesaire soykırımlar. Bu arada Hitler'i övüyormuşum gibi de düşünülmesin. Devam edelim. Hitler bununla kalmıyor. Hitler bu 2. Dünya Savaşı döneminde markalar oluşturuyor. Şimdi Coca-Cola Almanya'da var o dönem. Yani Coca-Cola üretiyor. Ama fabrikası var. Çünkü savaş başladı. Amerikalılar buna Coca-Cola yollamıyor tabii ki. Alışveriş yapamaz. Elde de böyle mandalina, portakal falan var. Fanta'yı icat ediyor. Ki Fanta savaştan sonra satılmaya başlanan bir marka oluyor. Volkswagen markasını icat ediyor. Halkın aracı. Devam edelim. Çok saçma muzur şeyler de var. Şişme bebekleri icat ediyor. Çünkü askerler hastalık kapıyor. Gittiği yerlerdeki vesaire vesaire tacizler. Bunlara girmeyeceğim. Çünkü hani icat ettiklerini anlatıyorum. Bir başka konu ki bu bayılacaksınız. 3D sinemayı icat ediyor. Ve insanlar bayılıyor. 1936 Hitler'in 3D sinemayı algı yönetimi için icat etmesi. Diyorlar ki bu adam böyle bir teknoloji getiriyorsa yürü. Amerika'nın 3D sinemayı getirmesi bundan 16 yıl sonra. Tabii ki bir başarı. Ve tabii ki metadonu icat ediyor. Amerika sonradan bunu faydalı diye satıyor ama aslında uyuşturucu. Uyuşturucu bağımlıların tedavisinde kullanılıyor ama aslında uyuşturucu. Metadol sayesinde sonradan yürüyen zombiler denilen algısı kapanmış, Hitler için vurulsa da ölmeye giden insanlar oluşturuluyor. Hitler'in tabii ki bu dönemde beynin algısı üzerine çok büyük çalışmaları var. Yani beynin hangi bölgesi neyi nasıl algılıyor. Bazı elektronik sistemlerle beyne lobotomiler falan girmeyeceğim onlara. Kablolar bağlıyor ve insanlar bir butona bastıkça zevk alıyor. Fareler, bu deney Amerikalıların fareler üstünde, Hitler'in insanlar üstünde yaptığı deneyler. Tabii ki Hitler'in adına yapılan bilimsel deneyler bunlar. Ve adam bu butona basa basa yemeği içmeyi unutarak ölüyor. Amerikalılar da aynısını fare üzerinde denedi. Dolayısıyla insan algısı çok da güçlü değildir. Devam, bitmedi. İkinci Dünya Savaşı Hitler'in çökmesi gereken bir döneme geliyor. Savaştan sadece bir yıl önce V2 roketini buluyor, o güçlü roketlerin. Ama havada güçlü olan Hitler'i Normandiya çıkarması döneminde Avrupa yerle bir ediyor. Nasıl? Hava gücünün bir kısmını şişme botlara, şişme uçaklara, şişme tanklara harcatıyorlar. Ve Hitler maalesef bunları bombalıyor tabii ki. Bunlar kafayı karıştırıyor. Çünkü Normandiya'ya çıkmak bir mesele ama orada kalmak asıl mesele. Hitler'in ikmal ordusunu desteklemesini engellemek için. Bu da bir algı yönetimi. Yani sen şişme tanklar koyuyorsan ve birisi bunu bombalıyorsa bu da algı yönetimi. Ki aynısını şu an Kuzey Kore yapıyor. Yukarıdan gözlendiği için Sovyetler de kullandı. Devam edelim. Bu kadarla kalmıyor. Tabii ki Amerika'da bu algı yönetim olayını kullanıyor sinema sayesinde. 1920'ler Amerika güçlenmesi gereken bir dönem. Sigmund Freud'un yeğeni Edward Bernays
Diyor ki ben Sigmund amcamın, dayımın neyse artık çalışmalarını çok ticari anlamda ve başarılı bir şekilde size sunabilirim. Amerika diyor ki ne yapacaksın? 1928 propaganda kitabı çıkıyor. Edmund nasıl bir adam biliyor musun? Bu Edward. Edward ziraat mühendisi ama dahi bir herif. Tabii ki pozitif dahi değil. Yani sevmeyenler çok, şimdi başıma iş almayayım ama Lucky Strike diye bir sigara şirketi geliyor. Sigara reklamı değil. Ben sigaradan tiksinirim. Lucky Strike o zamanlar yeşil bir pakete sahip ve şunu fark etmiş ki Amerika'da, ki bayağı orduya falan da satan bir marka o dönem. Kadınlar sigara içmiyor. %3, %4 civarı. Edward diyor ki ben sattırırım aga diyor bu sigarayı. He diyor. Nasıl? Şükran Günü yürüyüşünde New York'ta 10-12 tane kaliteli ailenin genç kızına sigarayı tutuşturuyor ellerine. Bunlar sigarayı yakıyorlar ve diyorlar ki biz erkeklerle eşitiz. Sigara o zaman biraz da erkekliğin sembolü. Ki aslında erkekliği öldürüyor sonradan ama nikotin neyse. Ve kadınlar Torching the Fire, özgürlüğe ve eşitliğe ateş yak diye bir proje başlatıyor. Kadınlar sigara içince erkeklerle eşit olduğunu iddia ediyorlar. Ve sigara satışı takip edilen 20 yıl içerisinde %26 artıyor. Kadınlar %30 oranına geliyor sigara tüketiminde. Bu kadarla kalmıyor. Edward öyle cin bir adam ki cinsel gücü, cinselliği araba satışlarında kullanıyor. Şimdi o yıllarda arabalar pırıl pırıl parlamıyor. Yani çok cilalı, çok havalı, efektli arabalar yok. Öyle uçan kaçan. Diyor ki Edward, yine erkeklerin ilginç bir algı eksikliğini kullanıyor maalesef cinsellik yönünde. Kadınlar elleriyle şöyle yapıyor, diyor ki bu araba diyor koltukları bilmem 3 inç daha uzun diyor. Ve arabanın direksiyonuna bindiklerinde inlemeye benzer bir ses çıkartıyorlar. Bu da araba satışlarını etkiliyor maalesef. Bu kadarla kalmıyor. Edward çok zeki bir adam maalesef. Çünkü sigarayı teşvik ettiği için maalesef diyorum. Lucky Strike'ın o yıllardaki paketi yeşil ve kadınlar yeşil paketi çok elbiselerine yakıştırmıyorlar. Ama Lucky Strike'ın da tutup da yeşilden pembeye geçecek hali yok. Çok cince bir şey yapıyor. Yeşil bu arada ordunun da rengi yani. Güç yani. Harper's Bazaar'ın ve Vogue dergilerinin de etkileneceği şekilde bir yeşil giyinme balosu yapıyor. Ünlüler ve yeşili moda yapıyor. Adam yeşil rengini moda haline getiriyor. Ve ondan sonrasında tabii ki satışlar yine patlıyor. Yeşil Lucky Strike'ı beyinlere kazıyor. Sigara öyle bir algı mekanizması, algı yönetimi yapıyor ki Hollywood yıldızlarına 3.2 milyon dolar kovboy filmlerine sigara içmesi için 200 kişiye aktarılan para. John Wayne, Clark Gable gibi insanlar 150 bin dolar alıyor bir film için. Düşünebiliyor musun? 150 bin dolar para alıyor ki o zaman 150 bin dolar muazzam bir para. Tabii ki o 200 tane aktörün eline sürekli sigara yapıştırırsan bu olur. Hollywood'un sigara hikayesi burada ayrılacağız ama burada bitmiyor. Çok ilginç şeyler var. Ama Amerika'nın sigara hikayesi burada bir tık öteye geçiyor. Amerika çok muazzam derecede sigara satmayı seviyor. Çünkü kanser yapıyor, ilaç da satıyor. Yani sigara sat, kanser et, ilaç sat. Çok başarılı. İşin ilginci, şeker, ilaç ve sigara sektörünü zararlı değildir. Hatta bir ara tütün faydalı diye satılıyor Amerika'da. İlaç diye satılıyor. Tütün çiğneyin, tütün için diye. 2 tane profesörü, ki tütün dairesi FBI'yi bile kandıran bir adam, tütün dairesinin onayını veren insan, 2 profesörü satın alıyorlar. Ve yıllarca sigara ve şeker zararsızdır diye bu insanlar onay veriyor. Düşünün. Algının toplu yönetimi. Çünkü rakamlar, üniversite onayları falan. Devam. Tabii ki algı bu kadarla kalmıyor. Amerika bu soğuk savaşlar falan bitince artık Rusya'yı düşman gösteremiyor. Vietnam rezaletini, o soykırımları, Kızılderililerin soykırımlarını falan hepsini gömüyor. Çünkü kovboy filmleri o soykırımları, Kızılderililere yapılan soykırımları örtbas etmiş. Demiyor ki ben bir kıtaya çıktım, elinde silah bile olmayan insanları yok ettim. Kızılderililer kötüdür. Sonra ne yapıyor algı yönetimiyle? Bugün Müslümanlar kötüdür. Afganistan'la savaşıyor. Bir ara Ruslar kötüydü. Ruslarla savaşıyordu. Bilgisayar oyunlarında bir algı yönetimi var. Dönemsel. Amerika bu kadarla kalmıyor. Süper kahramanları ortaya çıkarıyor. Ve süper kahramanlar içerisinde Superman bir dönem o kadar tepki alıyor ki, yani diyor ki bu Superman o kadar Supermanse dünyayı niye kurtarmıyor? Superman'i yazan ekip farklı ülkelere yolluyor. O kadar algı yönetimi tepki alıyor ki, fark ediliyor ki Japon Superman, kadın Superman, zenci Superman, neler. Yani siyahi diyelim ona. Siyahi Superman, her şeye dönmeye başlıyor Superman. Yani fırıldak bir Superman'imiz oluyor.
Tabii ki Amerika bütün bu algı yönetimi esnasında insanlara yeni bir hedef vermesi gerekiyor. Yeni vereceği algı yönetimi için hedef uzay. Çok tartışılıyor çünkü Kennedy'nin koyduğu bir hedef var. Bu dönem bitmeden 60'lar dönemi meselesi var. Biz Ay'a gideceğiz diyor. Ay'a gidilmesi çok büyük sorun yaratıyor çünkü bütçesi fazla. Ay'a gidildi mi gidilmedi mi o ayrı bir mesele. Bu benim videom değil, bu videonun konusu değil. Ama şimdi uzay merak edilmesi gerekiyor ki insanlar NASA'nın ve hükümetin bu projesine destek versin. Bütçesini hayda hayda açmış Ay'a gitme hikayesi. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir radyo programıyla, sahte bir radyo programıyla uzaylılar dünyayı tehdit etti, geldi falan diye bir şaka yapıyorlar. Sonra bu kakaya dönüyor. Sahte Roswell olayları falan filan derken uzaylılar diye bir düşman oluşturuluyor. Niye? Hollywood'un algı yönetimi için bir gücü olması lazım. Rusya ile savaştık, öyle kazandık, Vietnam'la kazandık, Kızılderilileri yok ettik. Sıra uzaylılarda. Büyük Amerika yeniliyor, sonra ayağa kalkıp uzaylıları yeniyor. Tabii ki bunlar devlet destekli projeler, geçtik komplo teorilerine. Steve Jobs'un çok güzel bir lafı var. Diyor ki insanlar çoğunlukla siz onlara gösterene kadar ne istediklerini bilmiyorlar. Çok güzel bir laf. Amerika'yı çok iyi anlatıyor. Geldik yavaş yavaş konumuza. Günümüzdeki algı yönetimi. Ben İtalya'da eğitimini alırken bu tür ikna teknikleri vesairenin çok güzel bir örnek vermişlerdi. Bir marka var orada sarı siyah logosu olan. Şimdi adını söylemeyeceğim. Burada da çünkü var. Alışveriş merkezlerini yılda 2 kez indirim dönemlerinde falan da yapıyorlar bunu. Çok başarılı bir şey yapıyorlar. Alışveriş merkezinde bu markaya ait poşetleri dağıtıyorlar. Öncelikle genç ve güzel işte hanımefendiler bu poşetlerle dolaşıyor. Sonrasında bunun indirimli poşetlerini yürüyen merdivenlerin tam tepesinde çıktığınızda elinize tutuşturuyorlar. Niye inerken değil? İnerken çünkü görüyorsunuz o poşeti size verecek kişiyi. Ama çıkarken önünüzdeki kişi çekildiğinde genç ve güzel bir kız elinize poşet uzatıyor. Ve o poşetin içerisinde atamayacağınız şey var. Bütün alışveriş merkezinde o poşetle geziyorsunuz. Ve ne oluyor? Sarı siyah renk her yerde. Siz bir süre sonra o markayı seviyorsunuz. Bir başka konu ikna cümleleri. Şimdi algıyı oluşturacaksanız, algıyı tahrik edecekseniz gözün gördüğünden öteye gitmeniz lazım. Yani bir insana derseniz ki şunu yapmak zorunda değilsin, yapmak ister. Biz insan alışveriş yaparken hemen karar vermeniz gerekmiyor derseniz karar vermek ister. Çünkü algı seçmeyi sever. Siz insanlara eğer ki soru sormak yerine seçenek sunarsanız şu mu şu mu satın almayı tartışmaz. Neyi seçeceğini tartışır. Çok güzel bir örnek. Bir başka konu. Kontrolün sizde olduğunu hissettiren plasebo butonları. Bunlar insanlara küçük şeylerde kontrolü ver, asıl konuyu unutsun şeyleridir. Mesela kredi kartının rengi, kredi kartının işte aynalı olması, uzaktan temassız para çekmesi. Asıl sorun senin kredi kartının olması. Sen ödüyorsun. Ama sen sanıyorsun ki harika bende kontrol, ben seçtim. Bunu ben seçtim. Bunu size dedirtmeleri çok önemli. Tabii ki logolarda da var. Ben oturup da bütün logoları falan tartışmayacağım. Coca-Cola hikayelerine falan girmeyeceğim. Ama FedEx'in logosunu severim. İleriye doğru bir ok var. Adidas'ın logosunda çok güzel bir algı yönetimi var. Böyle giderek aşama aşama yükselmeyi gösteriyor. Aynı zamanda Amazon'un logosundaki o gülümseyen surat çok seviyorum. Çok hoş bir algı yönetimi. A'dan Z'ye giden bir gülümseme var. Yani her türlü güldürürüm seni. Bir de algı yönetiminde sorunsuzluk, başarısızlığın gizlenmesi. Bu siyasette de yapılıyor. Çeşitli firmalar çok büyük başarısızlıklarını gömüyor ama mesela Skype çok zekice bir şey yapar. Konuşmanız kesildiğinde araya bir ton atar. Sanki konuşma kesildi de ses kesildi gibi. Hani sen onu duyamıyorsun ama konuşma devam ediyor. O görüntü donsa bile sen ses gidiyor sanırsın. Bir diğeri ise Instagram. Instagram senin makinende offline'de çalışan bir sisteme sahip. Yani çevrim dışı da. Sen bir şeyi like'ladığın zaman ekranda like'lanmış gözüküyor. Ama aslında like'lanması karşı tarafa gitmiyor. Yukarıda bir çark dönüyor ve çalışıyormuş hikayesi veriyor. Bunlar da algı yönetiminin zeki tarafları. Biz algı yönetimini doğada da görüyoruz. Mesela mirket denilen hayvanlar eğer karşılarına bir yılan gelirse ki bu kobra vesaire ise kalktığında yılanın da kalkma amacı daha güçlü gözükmek. Mirket de kendini daha büyük göstermek için kafasının üstüne ağaç kabuğu tutuyor. Böylece ben daha büyüğüm havası yaratıyor. Sinek kapanı denilen bitkiler var. Bunlar da sineklere tatlı güzel gözüken reçinelerini sunup tabii ki sineği kapıyorlar ve yiyorlar.
sinema kültürünün etik olmayan kısımları da var. 25. kare. Bu 25. kare, insan gözü 24 kare seçer saniyede. Sen 25. karede bir şey gösterdiğin zaman beyin görür, göz görmez. Dolayısıyla o 25. kareye çok çirkin mesajlar sıkıştıran yapımlar olmuş. 25. kareye patlamış mısır yemeni isteyen, Coca-Cola içmeni isteyen, kahve markası var. Bunlar hep sonradan maalesef zor tespit edilse de tespit edilip mahkemelik olmuş şeyler. Günümüzde yasak. Kullanılıyor mu? Bilmiyoruz. Ama sinema salonlarına popcorn kokusu, kafein kokusu, kahve kokusu sıkıldığı havalandırmadan biliniyor. Bu da senin algını tabii ki tahrik ediyor. Algı kolayca istediğin şeyi aldırabildiğin, aklını çelebildiğin bir olay. İnsanlar algıyla çok iyi kandırılıyor. Büyük oklarla indirim gösterildiği zaman, süre verdiğin zaman, yarına kadar alırsanız şu kadar, kampanyalar falan tahrik oluruz. Umarım algınızı yönlendirmezsiniz. Bunun bir savunma yöntemi var. Basit şeyler, daha önce televizyonlarda falan duyduğunuz şeylerdir. Algınızın insanlar tarafından panikletilmemesi, yönlendirilmemesi için lütfen şekerden uzak durun. Şeker biraz çabuk karar vermenizi sağlar. Oturarak hiçbir şeye karar vermeyin. Birisi size süre sunuyorsa 5 dakika isteyin ve yanından ayrılın. 5 dakika sonra ayakta durarak ama yürümeniz lazım. 5 dakika sonra beyin normal haline döner. Çünkü beynin o tahrik edilen kısmı uyarıya 5 dakika maruz kalmazsa sağlıklı düşünebiliyorsunuz. Su için çok önemli. Çünkü ağızdaki kuruluk hissi ve açlık hissi, aşırı açlık hissi, aşırı tokluk hissi tehlikelidir. Özellikle alışverişe giderken eğer birazcık bir şeyler yerseniz, çok abartmadan yani 5 tane menü değil, adam gibi bir şeyler yerseniz insanlar sizi daha zor kandırır. Bir diğer önemli konuysa lütfen loş ışık ya da çok yüksek ışıklı yerlerde karar vermeyin. Bunlar bu videonun küçük konusu. Algı yönetimine yavaşça girdik. İkna teknikleri üstünde bir video vardı. Ama bunu çok daha kapsamlı ders boyutunda işleyeceğiz. Biraz uzun oldu ama keyifli oldu. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.